Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok farklı bir zeytinyağlı biber dolması tarifi paylaşacağım. Bu dolmayı yaparken geleneksel olarak kullandığımız pirinç, bulgur, kıyma gibi malzemeleri kullanmayacağız. Onun yerine ekmek içi kullanacağız. Hem sıcak hem de soğuk olarak tüketebileceğiniz gerçekten çok farklı bir tarif. Ayrıca 5 çaylarını da ikram edebilir, gün menünüze de ekleyebilirsiniz bu tarifi. Hem çok lezzetli hem de hazırlaması çok kolay bir tarif. İsterseniz yapımına geçelim. İlk olarak temizlediğim renkli paprika biberlerimi ortadan ikiye kesiyorum ve bunları bir borcama veya bir fırın kabına yerleştiriyorum. Fırını da 200 derece falan ayarda ayarlıyorum. Biberleri kızartmayacağız, sadece fırında pişireceğiz. Böylece hem daha sağlıklı hem de yapması daha kolay bir yemek oluyor. Biberlerimi fırına vermeden önce hepsini güzelce tuzluyorum. Daha sonra üzerlerine zeytinyağı gezdireceğim. Zeytinyağı hem daha güzel pişmelerini sağlayacak hem de lezzet vermiş olacak. Ve hazırladığım biberleri ön pişirme için fırına gönderiyorum. Biberler iyice yumuşayana kadar fırında pişecekler. Ben de bu arada dolmamın içini hazırlıyorum. İç malzemesi olarak ekmek içi ve mısır gevreğini güzelce robottan çektim. Mısır gevreği biraz daha çıtır olmasını sağlıyor. Yoksa normal sadece ekmek içi de kullanabilirsiniz. Bir bağ taze soğan doğrayıp ekledim. Küp küp doğradığım kaşar peyniri ve rendelenmiş mozzarella ekledim. Siz burada peynir olarak istediğiniz eriyen herhangi bir peynir kullanabilirsiniz. Beyaz peynir de ekleyebilirsiniz çok fazla olmamak kaydıyla. Baharat olarak tuz, karabiber, kekik ve sarımsak tozu ekledim. Burada sarımsak tozu yerine sarımsak rendesi de ekleyebilirsiniz. Ve biraz da taze kekik koydum. İsteğe bağlı olarak dereotu ve maydanoz da koyabilirsiniz. Yine baharatlarda da farklı baharatlar koyabilirsiniz. Tamamen sizin damak tadınıza kalmış. 4-5 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ekleyip bütün malzemeleri güzelce harmanlıyorum. Bu karışıma taze fesleğen ve dolmalık fıstık da çok yakışacaktır. Yine isteğe bağlı olarak iri doğranmış kaju veya iri doğranmış ceviz de koyabilirsiniz. Bütün malzemeler güzelce karıştıktan sonra dolma içimiz hazır. Gördüğünüz gibi yapımı gerçekten çok kolay. Ve inanın çok da lezzetli, tadı da çok farklı, güzel bir zeytinyağlı. Paprika biberlerim fırında tamamen pişti. Burası önemli arkadaşlar. Çünkü iç de ekmek içi olduğu için çok fazla pişmeyecek. İçindeki peynirler biraz eriyip üzeri hafif kızarana kadar sadece fırında tutacağız. Bundan dolayı biberlerin tamamen yumuşamış ve pişmiş olması gerekiyor. Pişen biberlerin içine bu şekilde dolma harcımızı dolduruyoruz. Ve üzerlerine minik çeri domatesler doğradım. Siz normal küp domates de doğrayabilirsiniz. Ama domatesleri sadece üzerinde kullanıyoruz. İçine koymayacağız. İç harcını çok fazla ıslatmasını istemiyorum. Zaten hem biberin biraz suyu çıkıyor hem de zeytinyağı ekmek içini birazcık ıslatıyor. Bir de içine domates eklersek çok fazla ıslak olur. Bunu da istemiyoruz. Bu şekilde biberlerimi doldurduktan sonra üzerlerine çeri domatesleri ve kaşarları da koyup fırına gönderiyorum. Fırınımız zaten 200 derecede ısınmıştı. 190 dereceye alabilirsiniz. Üstteki domatesler pişip kaşarlar da eridikten sonra fırından çıkartıyoruz. Dolmalarım güzelce pişti ve fırından aldım. Gördüğünüz gibi hem görseli şahane hem çok farklı, çok harika bir ikramlık oldu. Aynı iç harcıyla kabak veya patlıcan da yapabilirsiniz fırında. Yine ön pişirmesini yapıp lezzetlendirdiğiniz kabak veya patlıcanı bu şekilde ekmek içiyle zeytinyağlı dolma haline getirebilirsiniz. Üstelik değişik lezzetiyle dolma sevmeyen çocuklarınız için de farklı bir alternatif olacaktır. Yine benim gibi farklı lezzetler peşindeyseniz mutlaka bu tarifi denemelisiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum. Tarifimi deneyip yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yine sizlerle farklı bir tarifin sonuna geldik. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı ve bunun gibi güzel ve farklı tariflerden haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinize hayırlı, mutlu, güzel günler diliyorum.